Merhaba arkadaşlar, kanalıma tekrar hoş geldiniz. Bugün sizlerle tığ işi tekniğiyle yapılmış çok güzel bir model paylaşacağım. Modelimin yapımında öncelikle şöyle iplerimi göstereyim. Bakın çok tatlı renkler kullanacağım. Bu üç rengi birlikte kullanacağım. Sizler aynı modeli iki renk üzerine de yapabilirsiniz. Alize'nin koton iplerini kullanıyorum. Şöyle tığımı göstereyim. Tığ olarak da 2.50 milimlik 4 numara tığ kullanıyorum. Evet, şimdi modelimin yapımına başlayacağım. Modelime geçmeden önce kanalıma abone değilseniz arkadaşlar, kanalıma abone olarak bana destek verirseniz videolarımı beğenerek çok sevinirim. Aynı zamanda kanalıma abone olduktan sonra zil simgesinin üzerine tıklayarak oradan tüm seçeneği seçerseniz yeni yüklediğim videolarımdan anında haberdar olabilirsiniz. Şimdi sizler de iplerinizi, tığınızı hazırladıysanız birlikte modelimize başlayalım. Evet, şimdi modelime zincir çekerek başlıyorum. Evet, bakın 18 tane zincir çektim. Artı 2 diyorum. Yani 3'ün katları artı 2 tane. Artı 2 dediğim kenarlara birer tane kenar ilmeği bırakacağız. Yani kenar trabzanlarımız olacak. Onun dışında modelimiz 3 ve katları üzerine tam denk gelen bir model. Şimdi dediğim gibi 3'ün katları artı 2 ilmek şeklinde, artı 2 zincir şeklinde ayarladıktan sonra buraya 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Bakın şuradan hemen ikili trabzan yapıyorum. 4. zincirime batarak. Aynı şekilde her bir zincirimin üzerine ikili bir trabzan yaparak sırama devam ediyorum. Bu modeli battaniye yapımında kullanabilirsiniz. Yelek yapabilirsiniz daha ince iplerle. Kırlent yapabilirsiniz. Patik örebilirsiniz. Aklınıza nerede geliyorsa birçok yerde bu modeli tercih edebilirsiniz. Her bir zincirimin üzerine bir tane ikili trabzan yaparak sıramın sonuna kadar devam ediyorum. Evet, bakın şimdi sıramın sonuna kadar geldim. Her bir zincirimin üzerine bir tane trabzan yaparak. Şimdi burada 1, 2, 3 tane zincir çektim. Örgümün arka tarafını çevirdim. Tığın başını bir tane doladım. Hemen bir sonraki zincirimin trabzanın üzerinden başladım. İkili trabzan yapıyorum. Yani bu sıramızda da her bir trabzanımızın üzerine bir tane ikili trabzan yapıyoruz. Böyle iki sıra trabzan örmemiz gerekiyor. Daha sonra modelimizin yapımına başlayacağız. Şimdi ben sıramın sonuna kadar her bir trabzanın üzerine bir tane trabzan yaparak bu sıramı da tamamlayayım. Daha sonra modelimizin yapımına devam edelim. Evet, bakın şimdi son trabzanın üzerine geldim. Sıramı tamamladım. Bir tane trabzanım kaldı. Onun üzerine batıyorum. Tığın başına bir tane doladım. İlk iki ilmeğimi çektim. 2 tanesini bıraktım. Burada rengimi değiştiriyorum. Bıraktım ve burada pembe ipimi aldım. Şimdi şöyle ipimin rengini değiştiriyorum. Şu şekilde sıkıladım. Örgümün diğer tarafını çevirdim. Aynı bu trabzanın üzerine bir tane sık iğne yaparak buraya ipimi de sabitlemiş oldum bu şekilde. Şimdi buraya bir tane sık iğnemi yaptım. Bu sıramızda sık iğne ile devam ediyoruz. Bir sonrakine yine bir sık iğne yaptım ve tığın başında bir tane doladım. Şimdi şöyle tığımızın başını bir tane doluyoruz. Bakın ikincinin üzerine sık iğne yapmıştık. Alttan şu birinci sıradan ikinci trabzanımdan tutturuyorum. Alt kısmındaki şu boşluktan girerek. Bu şekilde önce bir, sonra 2 olacak şekilde çektim. İlmeğin bir tanesi tığım üzerinde kaldı. Bir de tığım üzerinde vardı. 2 ilmeğim oldu. Tekrar tığın başına bir tane doladım. Sıradaki trabzanın üzerine yine bakın alt boşluğundan giriyorum. Önce 1, sonra 2. Tekrar tığın başına bir tane doladım. Bir sonraki trabzanıma geldim. Yine alt boşluğundan girdim
Önce 1, sonra 2 olmak üzere çektim. Şimdi tığımın üzerinde toplam 4 tane ilmeğim oldu. 4'ünü birlikte kapattım. Bakın arkadan bir tane yuvayı atlıyorum. Bir sonrakinin üzerine battım ve sık iğne yaptım. Bir sonraki trabzanıma battım. Yine bir sık iğne yaptım. Şimdi tekrar tığın başında bir tane doladım. Hemen bakın bu sık iğnemi yaptığım trabzanımın, bakın hemen bu değil bu. Yani alttan ikinci sıramızı. Bu şekilde girerek trabzan yapıyorum. Önce 1, sonra 2 çektim. Bir tanesini bıraktım. Tekrar tığın başını doladım. Bir sonrakine battım. Önce 1, sonra 2 olmak üzere çektim. Birini bıraktım. Tekrar tığın başına 1 doladım. Önce 1, sonra 2 olacak şekilde çekiyorum. Şimdi tığım üzerindeki tüm ilmeklerin hepsini birden çektim. Bir sık iğne, yani trabzanın bir tanesini atlıyorum. Bir sonrakine batıp sık iğne yaptım. Bir tane daha sık iğne yaptım. Evet, bakın tığın başını doladım. Aynı şekilde devam ediyorum. Ve hepsini birlikte kapattım. Yine arkadan bir trabzan üzeri atladım. Bir sonrakine battım. Bir sık iğne yaptım. Bir sonrakine yine arada 2 tane bu şekilde sık iğne yapıyorum. Bakın ikinci sık iğneyi yaptığım yerden aynı hizaya geliyor. Tığın başına bir doladım. Şu şekilde girdim. Önce 1, sonra 2. Bir sonraki trabzanıma alt boşluğundan girdim. Önce 1, sonra 2. Bir sonrakine yine aynı şekilde. Şimdi 3 kez aynı işlemi yaptıktan sonra hepsini birlikte kapattım. Arkadan bir trabzan üzeri atlıyorum. Bir sonrakine sık iğne yaptım. Bir sonrakine yine bir sık iğne yaptım. Evet, bakın modelim bu şekilde. Aynı şekilde devam ediyor. Evet, 2 tane sık iğnemi yaptım. Yine bakın son modelimi yapıyorum. Hepsini birlikte kapattım. Arka taraftan bir trabzan üzeri atladım. Bir sonrakine sık iğne yaptım. Hemen yanındakine de yine bir sık iğne yaptım. Bir zincir çekip döneceğim. Şimdi örgümün arka yüzünü çevirdim. Örgümüzün arka yüzünde ne yapıyoruz? Hemen ilk 2 sık iğnemi yaptım. Bakın 1 ve 2. Şimdi ilk 2 tane olan sık iğnemi yaptım. Şimdi ne yapıyorum? Burada üçünü bir kapatmıştık. Bakın. Şöyle üçünün de şöyle aradan girdim. Bu şekilde ilmek alıp buraya bir sık iğne yaptım. Şimdi yine aradaki 2 tane olan sık iğnemi yaptım. Yine şöyle alt kısmından girdim. Sık iğnemi yaptım. Yine arada 1, 2 tane sık iğne yaptım. Tekrar şöyle alt kısmından giriyorum. Bir sık iğne yaptım. Arada yine 2 tane sık iğne. Sıramın sonuna kadar bu şekilde, bakın bunu bu şekilde alt kısmından girerek yapıyorum sık iğnemi. Daha sonra arada 1, 2 tane sık iğne yaptım. Bakın bunu şöyle göstermek için bu şekilde tutuyorum. Yine arada da 2 tane sık iğnemi yaptım. Şimdi sıramız sonunda bakın 2 tane sık iğnem var. Birisi bu, diğeri hemen burada. İkinci sık iğneme de battım. Burada 1, 2, 3 zincir çektim ve döndüm.
Şimdi 3 zincirimi çekip döndüm. Tığın başını bir tane doladım. Her bir sık iğnemin üzerine bakın. Buraya dokunmuyorum. Hemen ikinci yuvamdan başladım. Her bir sık iğnemin üzerine bir tane ikili trabzan yapıyorum. Şimdi 2 sıra trabzan öreceğiz arkadaşlar. Bir gideceğiz. Tekrar buraya geldiğimizde yine modelimizi yapacağız aynı şekilde. Evet, bakın artık tekrarlamaya başladık. Yine en başta beyazda olduğu gibi 2 sıra trabzan öreceğim. Sıramın sonuna kadar gidiyorum. Hızlı bir şekilde öreyim buraları. Sizi de çok oyalamamak için. Aynı şeyi yapıyorum çünkü hep. Buradan 3 tane zincir çektim. Örgümün arka yüzünü çevirdim. Bakın buraya dokunmuyorum. Hemen bir sonraki trabzanın üzerinden başladım. Her bir trabzanıma ikili bir trabzan yapıyorum. Her bir trabzanın üzerine. Şimdi sıramızın sonuna kadar aynı şekilde devam ediyoruz. Evet, bakın şimdi sıramın sonuna geldim. Bu kez gri ipimi aldım. Bu şekilde şuradan sıkılayarak rengimi şöyle tutuyorum çıkmasın hemen diye. Buraya sık iğnemi yaptıktan sonra evet ipimi sabitlemiş oldum. Hemen yanındakine de yine bir sık iğne yaptım ve tığın başını bir tane doladım. Yine aynı şekilde bunun hizasına modelimi yapacağım. Birinci trabzan sıramı atlıyorum. İkinciden bakın hemen şu ikinci sık iğnemin üzerine hizasına denk gelen yere buraya batıyorum. Şöyle tekrar göstermek istiyorum. Şöyle alt boşluğundan girdim. Önce bir, sonra iki. Tekrar tığın başını doladım. Sıradaki trabzanımı şöyle alt boşluğundan girdim. Önce bir, sonra iki. Tekrar tığın başını bir doladım. Buradan girdim. Önce bir, sonra iki. Şimdi hepsini birlikte kapattım. Arkadan bir trabzan üzeri atladım. Bir sonrakine battım. Bir ve iki tane sık iğne yaptım. Tığın başını bir tane doladım. Bakın hemen hiç aralarda trabzanlarda boşluk yok. Hemen bu trabzanımı bu şekilde alıyorum. Yan yana 3 tanenin üzerine aynı şekilde tamamlıyorum. Şimdi hepsini birlikte kapattım. Arka taraftan bir trabzan üzeri atladım. Bir sonrakine battım. Bir sık iğne yaptım. Bir sonrakine battım. Yine bir sık iğne yaptım. Bu şekilde sıramızın sonuna kadar devam ediyoruz. Bundan sonrası kendi tekrarlayarak devam ediyor. Şimdi ben biraz daha büyük bir parçanın üzerinde örüp sizlere modelimin nasıl göründüğünü, nasıl durduğunu göstermek istiyorum. Evet arkadaşlar, bakın biraz daha modelimi büyük bir parçanın üzerinde ördüm. Modelim bu şekilde. Arka kısmında hiç kötü bir görünüm yok. Bakın arka yüzü de bu şekilde görünüyor. Bu renklerle ben çok yakıştırdım. Bunun yerine sarı da kullanabilirsiniz. Ya da mavi turkuaz kullanabilirsiniz. Evet, modelim bu şekilde arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Beni dinlediğiniz için çok teşekkürler. Bir videomuzun daha sonuna gelmiş olduk. Yeni bir videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.